Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir ipim var. Bununla güzel bir model başlayacağız. Orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra bir sıra ters ördüm arka yüzünde. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Şöyle 4 ve 4'ün katları olarak ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Örgümün ön yüzündeyim. Şu şekilde. Şimdi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ters, 2 düz. Şöyle 2 ters, 2 düz yaparak ilerliyoruz. Şurada haroşa oluşacak bakın. Arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Ön yüzüne geçtim. Bakın şurada 2 diş haroşam oluştu. Şimdi yine aynı şekilde yapıyorum. 2 ters, 2 düz. 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 ters, 2 düz örerek ön yüzünde, arka yüzünde zaten tamamını ters örüyoruz. Arka yüzüne geçtim. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
1, 2, 3. 3 diş burada haroşayı oluşturdum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örerek ön yüzünde. Şimdi ön yüzündeyim. Burada tersleri önce bakın şurada bir ilmek düz ördüm. 3 diş haroşa oluşturduktan sonra burada bir düz ördüm ön yüzünde. Buradaki ters ilmekle düz ilmeğin yerini değiştireceğim. Bakın düzü bu tarafa aldım. Yani sağ tarafa çevirdim. Ters ilmeği de sol tarafa çevirdim. Düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters ördüm. Burada modeli kaydırıyoruz. Aynı işlemi sol tarafa yapacağım. Düzü sol tarafa aldım. Ters olan ilmeğimi de arka taraftan öne getirdim. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bakın modeli kaydırmış oldum. Aynı işlemi yapacağım. Bakın iki düzün arasına tersleri alacağım. Düzleri de birini sağa birini sola çevirmiş olacağım. Tersi aldım. Arka taraftan sol tarafa, düzümü de sağ tarafa çevirmiş olduğum ön taraftan. Düzü düz, ters olan ilmeğimi de ters ördüm. Aynı şekilde sol tarafa yapıyoruz. Düzler hep önden alınacak, tersler arkadan. Bu ilmeğimi ters, düz olan ilmeğimi de düz örerek bakın modeli kaydırmış oldum. Buradaki şu ters olan yani haroşa olan bölümü şu düzlerin ortasına kaydırdık. Böyle devam ediyoruz. Düzle tersin yerlerini değiştirdim. Düzler hep önden alınacak. Bunu da sola doğru çevirdim. Tersi arka taraftan aldım. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şöyle sıra sonunda kalan tek ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bir düzle başladım. Tersleri ortaya aldım. Bakın düzleri birini sağa birini sola çevirmiş oldum. Arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum yine. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi burada şuradaki ters olan ilmeklerimizi buradaki gibi 3 diş haroşa tamamlayana kadar aynı şekilde örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Bakın düzler ve terslerin yerini değiştirmiş olduk şimdi. 2 düz yani düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Ön yüzüne geçtim. Bakın burada 1 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Bunun için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra yine düzleri düz, 2 düz, 2 ters yani. Bakın düz olan ilmeklerimi düz, şuradaki haroşalarda ters öreceğim. 2 düz, 2 ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzünde. Evet, ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 1, 2, 3. 3 diş haroşayı da oluşturduk. Yine tersler ve düzlerin yerini değiştireceğiz. Hep birlikte başlayalım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bakın. Bu düz ilmeğimle buradaki ters olan ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Düz olan ilmeği sola aldım, tersi sağ aldım arka taraftan. Ters olan ilmeğimi ters ördüm, düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi sağ tarafa çeviriyorum. Düz olan ilmeğimi sağ tarafa çevirdim ön taraftan. Bunu düz ördüm, bir sonrakini ters ördüm. Düz olan ilmeğimi ön taraftan sola çevirdim. Diğerini arka taraftan aldım ve tersi ters ördüm, düzü düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Düzlerin ortasına yine tersleri almış olduk. Düzlerimizi de ön taraftan almaya dikkat edelim. Evet, bakın modeli kaydırmış oldum yine. Düzü ön taraftan sol tarafa, ters olan ilmeği de arka taraftan sağ tarafa çevirdim. Tersi ters ördüm, düz ilmeğimi düz ördüm. Burada kalan bakın son ters ilmeğimi de arka taraftan aldım. Düz olan ilmeğimi önden sağa çevirdim. Düzü düz ördüm, ters ilmeğimi ters ördüm. Kalan bir tane düz ilmeğim var. Bunu da ters örüyorum. Bakın burada iki tersimiz oluştu. Sıra başında da yine iki ters oluştu. Modeli kaydırmış olduk. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın modeli burada kaydırmış olduk. Tekrar burada iki tersimiz oluştu. Şurada yapacağımız gibi yine 3 diş haroşa olana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Daha sonra şurada yaptığımız kaydırma işlemini yapacağız. Model böyle devam ediyor. Bir diş haroşamız oluştu zaten. Ondan sonra 2 tane daha yapıldıktan sonra şurada yaptığımız işlem yapılacak. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şiş. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle. Her iki tarafın da güzel şöyle bir görüntüsü var. İki tarafta kullanılabilir. Bakın burada şöyle kabarık kabarık. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve yapımı kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.